Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç çiçek açmayan orkidelere nasıl çiçek açtırılır? Bununla ilgili tam 7 önemli püf noktaya değineceğim. Bu 7 önemli püf nokta bugüne kadar belki de bildikleriniz ya da bilmediklerinizle beraber yeniden orkideleri çiçek açtırmanıza yardımcı olacak. Hemen sizlere orkidelere çiçek açtırabilmenin birinci püf noktasından başlamak istiyorum. Birinci önemli püf nokta yaprakları yumuşayan ve solan eğer orkideleriniz varsa ve yavaş yavaş alt yaprakları sararmaya başlıyorsa bu orkidenizin yeterli ışığı ve suyu almadığını gösterir. Bu tarz orkidelerde eğer uzun hava kökleri varsa bir bardağın içerisine su koyarak orkidenize saksı içerisine su kültürü uygulamış oluyorsunuz. İkinci önemli püf nokta, eğer orkideleriniz çiçek açmıyorsa mutlaka orkidelerinizin yapraklarını dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bunun için 5 damla limon suyunu bir kase suyun içerisine koyuyorum ve bir pamuk ile orkidelerimizin yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Orkidelerin çiçek açmamasının en büyük nedeni yaprakta meydana gelen hastalık ve böcekler. Bu bazen bir tris böceği, bu şekilde bakın yaprak altına gizlenir ya da yapışkan damlacıklar ya unlu bit ya da farklı hastalıklar olabilir. Bunlardan kurtulmak için ayda bir kere limonlu su ile orkidenizin yapraklarını hem üstten hem alttan silerek yeniden canlandırıp orkidenizin bol bol çiçek dalı açmasına yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü önemli püf nokta budama. Gördüğünüz bu orkidenin bakın dallarını önceden ben budamıştım. Bu orkidenin bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Fakat önceden budadığım için şimdi sizlere orkide nasıl budanır bunu göstereceğim. Eğer orkidenizin eski çiçek dalları varsa bu şekilde yapmanız gereken çiçek dallarını budamak. Çiçek dalını budarken dikkat etmeniz gereken boş boğumlar yani orkidenin çiçeğini döktüğü boğum ile yeşil boğum arasından kesmek. Bakın dolu boğum ve boş boğum arasından keskin bir makas ile tek seferde kesiyorum. Kesinlikle dalı ezmemeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde hemen altındaki boğum dolu boğum yani daha henüz çiçek dalı çıkmamış boğum. Her bir boğum bizim için yeni bir çiçek dalı demektir. Kesilen yere isterseniz toz tarçın dökebilirsiniz. Bakın kestiğim dal ve hiçbir dolu boğum yok. Bunlar boş boğumlar. Böylelikle orkideleriniz birden fazla çiçek dalı açabilir. Eğer orkidenizin var olan bir çiçek dalı varsa ve ikinci dalı da bu şekilde ise yan daldaki budama nasıl yapılır? Gördüğünüz üzere bakın yeşil yani dolu boğum. Hemen sonraki boğumda boş boğum. En son çiçeğini döktüğü boğum ile dolu boğum üzerinden tek hamlede kesiyoruz. Budama sonucu orkidemin aylar içerisindeki bakın nasıl çiçek dalı çıkardığını sizlerle paylaşıyorum. Biraz önce paylaştığım orkidem sizlerle ve aylar sonra bu orkidem bakın bu şekilde hem yan dallardan hem de sıfırdan çiçek dalı çıkardı. Budama sonucu mutlaka orkideleriniz yeni çiçek dalları açar. Eğer hiç budanacak dalı yoksa bakın bu şekilde sıfırdan da orkidemiz yine çiçek dalı açıyor. Evet, diğer önemli püf nokta ise dördüncü püf noktamız orkidenin sulama zamanı. Orkidenin sulama zamanı her zaman köklere bakılarak yapılır. Gün ve haftalar sayılmaz. Eğer köklerin rengi bu şekilde gri ise orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve su vermeniz gerekiyor. Fakat eğer orkidenin kökleri yeşil ise bu orkidenin suya ihtiyacı yok demektir ve orkideye kesinlikle su vermeyin. Fazla su orkidenin köklerinin çürüyüp çiçeklerin dökülmesine sebep olur. Bu yüzden ideal sulamayı gösteriyorum. İdeal sulama 100 milimlik kadar bir sudur. Yani yarım su bardağı su her bir orkide saksısı için yeterlidir. Orkide bu suyu akşama kadar çeker ve altta su birikmez. Bu da yine önemli bir püf noktadır. Beşinci önemli püf nokta orkidelerde ikinci saksı kullanımı. İkinci saksı mutlaka bakın elinizin gireceği kadar büyüklükte olması gerekiyor. Yani geniş olması gerekiyor. İkinci saksı orkidede nem seviyesini artırır ve kök gelişimini hızlandırır. Orkideler nemi sever. Nemi yüksek olan orkideler daha hızlı çiçek dalı açar.
Orkideler sadece yapraktan ışık alırsa bu gelişimleri için yeterlidir. Kökler ışık görmek zorunda değildir. Orkideler bakın diğer önemli püf nokta yani 6. püf nokta kesinlikle bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Bol ışık alan orkideler zaman ile bol bol yeni çiçek dalları açar ve çiçek sayısı artar. Son olarak 7. püf noktayı vermeden önce videonun başında size gösterdiğim bu orkidemin bütün bu sizlere anlattığım püf noktalara dikkat etmem sonucu nasıl bir gelişim gösterdiğini aşamalarıyla göstereceğim ve sonrasında sizlere 7. önemli püf noktadan da bahsedeceğim. Orkidemin bir yıl içerisindeki tüm gelişim aşamalarını sizlerle paylaştım ve bir yıl içerisinde orkideme nasıl bakım yaptığımı sizlere gösterdim. Son olarak 7. püf noktamıza geçmeden önce eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen 7. önemli son püf noktamıza geçelim. Orkidenizin hiç çiçek dalı yoksa bunun için kullanın. Yani yeni bir çiçek dalı çıkarabilmesi için muz kabuklarını bu şekilde bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzeri doluncaya kadar su ilave edeceğim. Daha sonra bu karışımın ağzını kapatıp bir gece yani 12 saat bekleteceğiz. Bunu serin bir yerde saklamanızı tavsiye ederim. Evet 12 saat bekleyen bakın muz kabuğunun suyu bu şekilde oluyor. Rengi muz kabuklarından dolayı bu şekilde görünüyor. Ve bunu süzüyorum. ...8 yemek kaşığı muz kabuğu suyundan veriyorum. Daha fazla vermenize gerek yok. Ve bu işlemi 3 haftada bir uygulayabilirsiniz. Evet bakın bu orkidemin özellikle bu dalını göstermek istiyorum. Bu ilk hali ve sizlere şimdi sonraki halini de göstereceğim. Bakın 2 tane çiçek dalı çıkardı. Bunlar vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Bakın görüyorsunuz diğer dalında da yine yeni çiçek dalı çıkarıyor. Ve 2 tane de ana dal çiçek dalı çıkardı. Bu anlattığım 7 püf noktaya dikkat ederseniz orkideleriniz yaz boyunca bol bol çiçek açar. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.